Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine gazeteci Adem Yavuz Arslan'la beraberiz. Başladığımız yani darbeyle ilgili 15 Temmuz darbesiyle ilgili seri olarak yapmayı planladığımız değerlendirme, yorumlama programlarından birisini de yapacağız. Adem Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün Ankara dosyasına bakalım. Yani darbe gecesi Ankara'da ne oldu? Çünkü Ankara deyince pek çok madde var. İsterseniz bir yani neler konuşulması lazım Ankara denince diye bir üzerinden geçelim. Sonra bir tanesini bugün ele almaya çalışalım. Çünkü Ankara darbenin en kritik kenti bir manada, Hı en hı başkent hı. olması sebebiyle. Ne var Ankara'da insanların darbeyle ilgili bilmesi gereken lokasyonlar nelerdir, ne olmuş, ne bitmiş? Ne var Ankara'da? Akıncı Üssü var. Darbenin üssü olduğu söylenen yer. En önemli kısım orası zaten. Genelkurmay Karargahı var. Özel Kuvvetler Komutanlığı var. Yine en kritik yerlerden birisi. Ankara Gölbaşı. Orada çünkü hem özel harekete yapılan saldırılar var, hem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşananlar var. Genelkurmay Karargahı dediğim gibi aynı şekilde e, Gazi Ordu Evi'nde bir düğün var. O da ilginç. Yani ne hikmetse bu darbe tartışmasının içerisinde her şey bir şekilde düğüne bağlanıyor. Orada da bir düğün var ve orada da işte Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı o gün düğünde. Orada da enteresan işler oluyor. Yani Ankara'da kapağı açılması gereken çok başlık var. MİT var, MİT'e yapılan ihbar var, MİT'te yaşananlar var. Genelkurmay Karargahı'nda MİT Müsteşarı'yla Hulusi Akar arasında yapılan görüşmeler var. Kara Havacılık Okulu var. Kara Havacılık Okulu mesela hemen oradan açayım. Kara Havacılık Okulu iddianamesine baktığınızda tuhaf bir şey görüyorsunuz. O da şu işte hani MİT'e gelen ihbar sonrasında Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'a denetim için gönderiyor. Yanına savcı da veriyor. Git bir bakın diyorlar. MİT'ten gelen bir ihbar vardı hatırlarsanız işte. Darbe kalkışması Evet. diye. Kara Havacılık Okulu'ndan helikopterlerle gelecekler. Oradan MİT müsteşarını kaçıracaklar şeklinde bir iddia. Daha sonra işte bu bir darbe bilgisi olarak verildi. Bununla ilgili bölümler var. Mesela oraya bakıyorsunuz. Mesela hemen oradan gireyim. İlginç bir şey. Notlarıma da zaten bakayım. Mesela Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak Kara Havacılık Okulu'na gidiyor. Ankara'yı bilenler bilir Eskişehir yolu üzerinde. Pardon, İstanbul yolu üzerinde. Bakıyor. Burada herhangi bir hareketlilik yok diye rapor veriyor. Peki o anda gerçekte ne var? Daha sonra iddianameden bakıyorum. Güvenlik kameraları inceleniyor. Kara Havacılık Komutanı Çolak, Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak gidiyor. Makam aracıyla pistten geçiyor. Görüntülerde var çünkü bunlar. Pistten geçiyor ama pistten geçerken önünden geçtikleri yerde bakın neler varmış. Mesela diyor ki Kara Havacılık Okulu Bakım Komutanlığı hangarı ve CH-47 helikopterleri koruma hangarı bölgesi 1958. 3 adet AH-1V ve 1 adet T-129 atak helikopteri apron önünde uçuşa hazır bekliyor. Şimdi bunu Kara Kuvvetleri Komutanı görüyor. Bu apronda uçuşa hazır duran helikopterler var. Ve Kara Kuvvetleri Komutanı karargaha diyor ki burada bir anormallik yok. O Her ara her şey yolunda, her şey evet, zamanında evet, gidiyor. burada bir anormallik yok diyor. Kaldı ki yani tuhaflıkların yani bu darbeye dair tuhaflıkları dediğim gibi sıraladığınız zaman darbeki e, sorulardan daha fazla şey çıkıyor. Darbeye katılanlardan daha fazla soru ortaya çıkıyor. Çünkü ihbarda isim veriliyor. İşte şu isimlerle yapılacak bu kalkışma hareket diye. Peki ne oluyor? Kara Kuvvetleri Komutanı gidiyor. O kişilerle yani ihbarda ismi gelen kişilerle ne yapıyorsunuz burada diye onlara soruyor. Ve sorduğu zaman da burada bir şey yok diye geri dönüyor. Şimdi yani böyle bir risk varsa ilk yapmanız gereken şey o söz konusu askerleri hemen orada görevden almak ya da hemen anında onları bir şekilde e, sorgulamaktır ya da Uzaklaştırmak almaktır lazım. vesairedir. Yani çünkü sonuçta helikopterler aprona çıkmış. İlgili kişiler orada ve Kara Kuvvetleri Komutanı yani ordu komutanından bahsediyoruz. Yani herhangi birisi değil. Apron'da gören helikopterleri görüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Peki ne yapıyor o helikopterler? Helikopterler kalkıyor, bakın ne yapıyor. MİT müsteşarlığına giden helikopterler oradan kalkıyor. Gölbaşı Özel Kuvvet Komutanlığı'na giden helikopterler oradan kalkıyor. Bu özel Kus, harekatçıları şehit eden helikopterler. evet, evet. Yani Kutsar. bir manada özel harekatçıları şehit eden helikopterlerin kalktığı yeri inceleyen komutan bir tehlike görmüyor orada yani. Evet, bu toplamda 28 şehit var bu helikopterler tarafından yapılmış. 276 yaralı var. Ama ne hikmetse yani bu helikopterleri Kara Kuvvetleri Komutanı olay yerinde görüyor ve hiçbir şey yapmıyor. Burada hiçbir şey yok diyor mesela. Şimdi
Yani şöyle kara kuvvet şimdi darbeye dair hani izleyicilerimize şunu söylemek lazım. Ya bu 15 Temmuz'u öyle bir şey ki 1000 tane program yapsak soruları cevaplamakta yetersiz kalıyoruz. Niye? Çünkü her şey absürt. Yani hani az önce söylediğim örnek gibi. Ya kara kuvvetleri komutanısınız. Darbe ihbarı gelmiş. Ya Türkiye'de aylardır darbe konuşuluyor. 15 Temmuz öncesini hatırlayalım. Havuz medyasında her gün darbe tartışmaları yapılıyor. Darbe ihbarları geliyor vesaire. Bunlar oluyor. Bunlar olurken MİT'e gelen bir binbaşı darbe ihbarında bulunuyor. MİT Müsteşarı bizzat karargaha geliyor. Genelkurmay Komutanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı git bir bak kara havacılık okuluna bir bak diye gönderiyor. Yani yaşadığımız olayların anormaline bakar mısınız? Kara Kuvvetleri Komutanı oraya gidiyor. Apron'da helikopterler var. Hiçbir şey yapmıyor. Burada her şey normal diyor, rapor bildiriyor. Şimdi hani şunu ifade etmek lazım. Ya bu 15 Temmuz öyle büyük bir kara delik ki. Yani o bu kara deliğin çok titizlikle soruşturulması lazım. Ama ne oluyor? En büyük sorun şu. Ya ne Meclis Araştırma Komisyonu'na ne savcılara kimse bu isimleri sorgulama hakkı vermedi. Bu insanlar kimse sorgulayamadı. Yani Kara Kuvvetleri Komutanı'na ya kardeşim bir dakika nasıl bu yaptınız? Yanınıza niye savcıyı alıp direkt o insanları hemen o anda gözaltına aldırmadınız? Tedbiren yani önleyici tedbir sonuçta bu. Yapabilirdiniz. Yani Kara Kuvvetleri Komutanı ben risk görmedim diyor ve kimse bunu sorgulamıyor. Mesela bunun gibi. Ya şimdi devam edeyim. Yani mesela şimdi bir tane küpür print aldım az önce. Printer'ımın da biraz uğraştırdı beni çalışırken. Bak şu Akit gazetesinden bir sayfa. Bunu özellikle gösteriyorum. Çünkü sevgili aktörlerimiz inanmakta zorlanıyorlar. Bu Akit gazetesinden bir sayfa. Şimdi haftalarca, aylarca şunu yapmaya çalıştık. Diyoruz ki ya bakın bu darbede bir tuhaflık var. Yani bu bir darbe girişimi değil. Yani bir darbe böyle olmaz. Yani 1000 tane soru sorabilirim. Yani Boğaz Köprüsü'ndeki eylemden Erdoğan'ın hareketlerine, Marmaris'te yaşananlara, Genelkurmay'da yaşananlara yani darbe oluyor. MİT Müsteşarı Diyanet İşleri Başkanı ile yemekte. Yani herkes eşinden dostundan öğreniyor, enişteler arıyor. Yani bir sürü şey var. Yani son günlerde sosyal medyada dolaşan bir şey var. İngilizce bir kısa video. Komedi filmi çekmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz kendine darbe yapan görmüşsünüzdür. Çok başarılı bir çalışma. Evet. Yani A cup, komedi filmde evet. a cup of Ve coffee. ve Şey, en sonunda filmi satmaya çalıştıkları patronlar ya da parayı verecek ya bu kadar saçma bir şey mi olur diye vazgeçip gidiyor. Yani şimdi 15 Temmuz ancak bu kadar. Mesela bakın şimdi Akit Gazetesi'nden küpür okuyorum. Ankara Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcıları yoğun mesai sonrasında darbe girişiminin hedeflerini gün yüzüne çıkarmaya başladı. Savcılık darbecilerin 15 Temmuz için dört dörtlük bir planı olmadığını tespitine vardı. Bu kapsamda darbecilerin amacının darbe yaparak ülke yönetimini ele geçirmek olmadığı, arkasında başka planlar olduğu anlaşıldı. Şimdi bu bir savcılık ifadesi. başka Ya başka bir bu mevzu var diyor yani savcı. şimdi hayır yani şimdi böyle bir ifade olmaz. Savcı bir savınız var, bir şey iddia ediyorsunuz. Başka planlar neyse söyleyeceksiniz. Bir. İkincisi diyorsunuz ki ya biz darbeye dair plan bulamadık. Şimdi plansız darbe mi olur? Yani siz askerlik bırakın yani bir aracın bir başka bir şehre gitmesi, bir kışlaya gitmesi bile bir planla yapılır. Yani askerlikten bahsediyoruz. Darbe yapmaya kalkıyorsunuz ama darbenin planı yok. Bakın bunu ben ısrarla şu açıdan çok önemsiyorum. O kadar komplike bir psikolojik harp hareketiyle karşı karşıyayız ki. Darbe planı yok ama darbe girişimi var. Ya plansız darbe yok. Yani nasıl olacak? Şimdi soruları şey yapıyorsunuz. Mesela devam ediyorum. Ya diyor ki mesela FETÖ'cü askerlerin, hani bu ifadeyi olduğu için kullanıyorum, yoksa kabul ettiğim bir ifade değil. O gece kritik komutanlıkları ele geçiremediği bilgisine ulaşıldı. Hain askerlerin o gece mühimmatı da bulamadığı, bakın yani darbe planı yapma, darbe girişiminde bulunuyorsunuz, darbe girişimi için yola çıkıyorsunuz, planınız yok, mühimmat bulamıyorsunuz ve tanklarda plastik toplar vardı diyor. Şimdi nasıl yani diyorsunuz? Yani Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu. Darbe girişiminde bulunuyorsunuz. Plan yok. Mühimmat yok. Bu savcılık ifadeleri bunlar. Maalesef Türkiye'de medya bunları takip etmediği için göremiyor. Ve tanklarda plastik toplar vardı diyor. Ve dahası darbe gecesi şehre salınan tankların içerisinde mühimmat olmadığı gibi yolunu şaşırıp hedefi bulamayan tanklar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani buna artık gülerim yani. Şimdi düşünün. Bu savcılık ifadesinden bir bölüm. Yani bir tanka mermi koyamıyorsunuz. Plastik top koyuyorsunuz. Ve tank öyle bir şey ki tank Ankara içerisinde kayboluyor. Hedefini bulamıyor.
Şimdi Yani plan yok. burada illa tanka mermi koymadılar değil de tanklara plastik mermi yüklendi. Yani idman mermisi mi diyelim, yani Evet, şey evet, yüklendi, tatbikat mermisi yüklendi. Gerçek mermi de yüklenmedi de. Çünkü evet. nihayetinde birisi bir şey yüklemiş. Ama Ee, diyor ki savcı, bunlar diyor plan yapamadılar. Bunu koyamadıkları için diyor onlarına şey koydular. Plastik top koydular. ama Darbenin de planı yoktu diyor. öte yandan o gece özel kuvvetlerden birlikler çıktı. Hiçbir sorunla karşılaşmadan Genelkurmay Başkanı'nı esir aldılar. Oraya Tek kurşun geleceğim. 33 sıkmadılar. Bir sürü de tam planlı, başarılı operasyonlar varmış gibi gözüküyor yani. şimdi oraya geliyorum. Tam da oraya gelecekken siz oraya getirin. Şimdi o akşam tamam akıncılara girmeden birkaç başla hani şu planı olmamayı özellikle söylüyorum çünkü bunu bir tarafta kafamıza tutmamız lazım ki absürtlükleri anlayabilelim. Yani diyorum işte Afron'da helikopterler var. Kara Kuvvetleri Komutanı burada bir şey yok diyor. O helikopterler kalkıyor. Onlarca kişi şehit ediyor. Ve Yani kimse Kara Kuvvetleri Komutanı'na bunu bu sormuyor da. nasıl iş diyor. Hadi sorduğu zaman da ben bir anormallik görmedim diyor. Yani anormallik görmek için daha ne yapmanız lazım? Şimdi devam edelim. Şimdi bakın iddianamelerden bir şey var. Konvansiyonel olmayan harekat. KOH. Bu önemli bir şey. Neden? Şimdi iddianamelerden görebildiğimiz kadarıyla Genelkurmay Başkanlığı bir terörist saldırısı olabileceğine yönelik bu sık sık yapılan bir tatbikat bu. Konvansiyonel olmayan harekat. Bu çok gizli bir harekat. Yani yapılanma usulü açısından. Kara Kuvvetleri terminolojisine göre işte gerilla taktiğinin devrede olduğu gayri nizama savaşa karşı kullanılan bir tatbikat türü. Yani bu çok sıradan bir tatbikat değil. Özel bir tatbikat ve çok gizlilik esasına göre yapılıyor. Oradaki ifade şu: bilmesi gereken kuralına göre. Yani bilmesi gereken kişiler biliyor. Onun dışında hiç kimse bilmiyor. Böyle bir emir veriliyor. Ve emri veren kişi kim? Bakın 15 Temmuz'dan önce 11 Temmuz'da bu emir veriliyor. Ve ne oluyor? Emri veren kişi iddialara göre Zekai Aksakallı, Özel Kuvvetler Komutanı. O zaman tümgeneral. Emri alan insanlar kim? Albay Ümit Bak, Albay Fırat Alakuş, Albay Murat Korkmaz, Albay Halit Kazancı. Şimdi bir de Silopi'deki Semih Terzi'ye veriliyor. Ona ayrı bir başlık ve ayrı bir program yapmamız lazım. Semih Terzi çok kritik bir durum bu aşamada. Şimdi bu ismi geçen insanlar bu emri alıyorlar. Mesela kimse Zekai Aksakallı'yı mahkemeye ya da savcılığa getirip ya da meclise getirip bunları soramadı. Şu anda Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı yapıyor. Şimdi hiç kimse bunları soramadı. Ya diyor ki albay, ya bana Özel Kuvvetler Komutanı konvansiyonel olmayan harekat tatbikatı verildi, emri verildi. Zarf içerisinde verildi bu. Bu çok gizli bir plandır. Bu planı sadece muhatapları bilir. Biz bu plan üzerine harekete geçtik. Şimdi adam savunması diyor. Şimdi 33 askere geleceğim. Şimdi bu neden önemli? Şimdi siz bir takım insanlara bu emri veriyorsunuz. Onlar da şöyle düşünüyor. Şimdi bütün o darbe yapılanması, darbe girişimi esnasında herkesin kafasında şu var: bir terör riski var ve biz bu terör riskine karşı bir takım tedbirler alıyoruz. Çünkü hatırlatayım, hani o meşhur Emasya vardı ya, 28 Şubat'ta döneminde ya da daha öncesi dönemlerde darbelere teşkil eden yasa. Yani Hatırlarsınız bir 2010'da. bir terör saldırısı olursa asker Evet, sahaya. görevlendirilebilir diye Aha, izin veren, sonra evet, asker. ortadan kaldırılan bir Evet. Amasya uygulaması vardı. AKP bunu 2010'da kaldırmıştı. Evet. Ve ne oldu? Bu 13 Temmuz'da tekrar apar topar pat diye yürürlüğe girdi. 13 Temmuz. Bakın 2 gün önce. Darbeden Darbeden 2 2 gün gün önce Erdoğan bunu imzaladı bir de. imzaladı ve yürürlüğe girdi. Meclisten yasa geçti. Haziran ayı içerisinde pat diye meclis yasaya getirildi. Dikkat bile çekmedi. Çünkü gece yarısında yapıldı bu tip işlemler. Ve arkasından bu yasa geçirildi. 13 Temmuz'da EMAS'a tekrar yürürlüğe girdi. Şimdi siz düşünün. Konvansiyonel olmayan hareket talimatı gelmiş. EMAS'a geçmiş ve terör riski var. Hatırlarsınız 15 Temmuz'dan öncesinde, yani bir başka program konusu yapmak lazım. Türkiye'de inanılmaz bir terör dalgası vardı. Yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın önünde bombalı araçlar patlıyordu. Genelkurmay'ın orada bombalı araçlar patlıyordu. Her yer bombalı. Ve öyle bir atmosfer ki Harp Okulu öğrencileri, Özel Kuvvetler Komutanı'ndaki askerler ya da Genelkurmay'daki herkesin kafasında şu soru var. Çünkü bütün ifadelere baktığımda ya bir terör riski var. Hatta Boğaz Köprüsü'ne ilk askerler çıktığında herkesin kafasında su işareti oluştu. Yani kimsenin aklına darbe gelmedi. Akşam prime time'da saat 9'da darbe olmayacağı için, hele Boğaz Köprüsü'nü tek yönden kapatmak gibi bir şey olmayacağı için herkes dedi bir terör riski var. Hatta insanlar çağrı yaptı. Boğaz Köprüsü'nü değil işte ikinci köprüyü kullanı falan gibi şeyler oldu. Çünkü herkesin endişe ettiği bir şey vardı. Yani sadece askerde değil sivillerde de bu beklenti vardı. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi bakın ne oluyor?
Konvansiyonel olmayan tatbikat, harekat talimatı geliyor. Aynı zamanda neler oluyor? Cuma günü Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda mesela bir toplantı var. Normalde tatbikat diyorum. Mezuniyet töreni var ve bu mezuniyet törenleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki mezuniyet törenleri mutlaka Cuma günü olur. Teamüldür ve askeri kurallar gereği. Ama o mezuniyet Cuma günü yapılmıyor. Perşembeye alınıyor bir gün önce. Evet. Bir gün önce alınıyor. 14 Temmuz'a alınıyor. Yani. Evet. 14 Temmuz'a alınıyor. Genelkurmay Başkanı geliyor. İkinci başkan geliyor. MİT Müsteşarı geliyor. Bu da sıra dışı bir durum. MİT Müsteşarı'nın hiç beklenmiyor bir şekilde gelmesi. Sonra akşam yemeğine geçiliyor. Ankara'daki tabloyu anlamak için söylüyorum. Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı uzun uzun görüşüyor. Uzun uzun, saatlerce sürüyor. Sonra MİT Müsteşarı ile Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı görüşüyor. Bu da çok sıra dışı bir durum. Yani siz Genelkurmay Başkanı'yla görüştükten sonra niye Özel Kuvvetler Komutanı'yla görüşüyorsunuz? Etrafındaki herkesi uzaklaştırıyorlar, baş başa görüşüyorlar. Daha sonra bu tuhaflıklar ortaya çıkınca diyorlar ki biz orada yaşı konuştuk. Yani kusura bakmayın ama yaş öyle konuşulmuyor. Binlerce isim dosyası ekrana getiriliyor, isimler tartışılıyor vesaire. Yani o işin ayrı bir boyutu. Yani orada bir şeylerin örtülmeye çalışıldığı şey. O geceye dair mesela sorulardan hiçbirisi hala cevaplanabilmiş değil bu. Yani o gece özel kuvvetlerde o program neden erkene alındı, neden MİT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanı görüşme yaptı, neden Özel Kuvvetler Komutanı'yla MİT Müsteşarı özel görüşmek zorunda kalır. Bu saatler süren toplantılar, çünkü bir gün sonra darbe oluyor. Yani bu bir takım şeyler var. Ve hani cevapsız soruları ardına eklediğimizde bu zincir büyüyor gidiyor. Bunları şundan söylüyorum. Şimdi bütün bu anormallikleri askerde görüyor. Yani Genelkurmay Başkanı orada, MİT Müsteşarı orada, bir tuhaflıklar var. Ve üzerine bir tatbikat emri, harekat emri geliyor. Demek ki dönüyor, bilmediğimiz bir risk var. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Şimdi bu psikolojiyi anlatmak istiyorum. Çünkü darbe katıldığı sonra bütün askerler aynı şeyi söylüyor. Bize terör riskiyle sokağa çıktık. Yani biz darbe için yola çıkmadık diyorlar. Şimdi buradan şuna gireceğim. Şimdi bu talimatı alan Albay Fırat Alakuş. Bu isim önemli çünkü bu isim Genelkurmay karargahına giden isim. 33 tane asker karargaha gidiyor, Genelkurmay teslim alıyor ya. Şimdi bunlar mesela nizamiyede nasıl geçiyor mesela, eğer işte, hani hostile bir düşmanca bir geliş varsa nizamiyeden tek kurşun sıkmadan nasıl geçiyor? Görevlendirme emirleri yoksa nasıl girip Genelkurmay esir alabiliyorlar? Yani bu şimdi öyle bir şey ki bu 15 Temmuz'daki hani tuhaflıkların sıralama listesinde ki onlarca maddeden bir tanesi. 33 asker çıkıyor. Yola çıkma saatleri ne biliyor musunuz? Hakan Fidan Genelkurmay karargahından ayrıldıktan 1 dakika sonra. Hakan Yani Fidan şimdi siz ihbarı tekrar değerlendirmek için Genelkurmay'a karargah gelip geliyor, Genelkurmay Başkanı'yla görüşüyor. Saat 8.30 civarında ayrılıyor. İddiaya göre de işte şeye gidiyor. MİT Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı ve Suriye muhaliflerin lideriyle yemeğe gidiyor. Şimdi konvansiyonel olmayan hareket talimatı veriliyor. Verilmiş saati saat 18. Saat 18'de Albay Fırat Alakuş'a tatbikat başladı talimatı veriliyor. Genelkurmay karargahına geçmesi emrediliyor. Şimdi daha bakın saat 18. Hiçbir şey yok ortada. Yani hani diyorlar ya, darbe sızdığı için gece 8.30'da gece 3'ten 8.30'a aldılar. Darbeyi 9.30'da yapmak zorunda kaldılar. Yani bu tezin yanlışlığını gösteren bir başka veri daha bu. Yani peki bu iş gece 00.03'te olacaksa niye akşam 18'de Albay Fırat Alakuş'a emrindeki 33 askerle Genelkurmay'a gidilmesi talimatı veriliyor? bir de bu adamların yani özel kuvvetlere gelip hazırlanması da var. Yani birkaç Evet. saatte o var. Yani Ekipmanlarını, tabii. takımlar. Evet. Kaldı ki o düğünü basmaya giden tim Konya'dan sabah 6'da yola çıkıyor. Yani o da ayrı bir şeyler. Akşam 8'de orada olmak üzere değil mi mesela? Evet. Yani hani gece 3'te değilse bunlar neden gün boyu hazırlık yapıldı? Yani şunu ifade etmek lazım. Yani 15 Temmuz'la ilgili sis perdelerini iktidar aralatmak istemiyor. Çünkü ortaya attıkları bir senaryo göre o senaryonun kabul edilmesini, tek doğru olarak önlerine konmasını ve bunun bir adeta ilahi metin gibi kabul edilmesi. Ya her yere dökülen bir tabloyla karşı karşıyayız ama maalesef bunları sorgulatmıyor. Sorgulayan herkes ya cezaevinde ya da işte maalesef sürgünde. Onların da işte sesini kısma konusunda şey yapıyorlar. Peki ne oluyor? Genelkurmay karargahında ayrılıyor Hakan Fidan. Tam 1 dakika sonra özel kuvvetlerden 33 asker. Bakın 33 tane asker. Ya Genelkurmay karargahı devasa bir bina. 33 asker geliyor, karargaha geliyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi doğrudan Genelkurmay Başkanı'nın karargahına çıkıyorlar. İkinci kata.
Karargaha çıkıyorlar. Ellerinde tam o şeyle, yani nizami Tam savaş kıyafetleri var üzerlerinde. Yani Genelkurmay karargahına silahlılar. Evet. giriyorsunuz. Evet. Miğferli, kasklı, çelik yelekli, hücum yelekli askerler Genelkurmay karargahına giriyorlar ve hiçbir şey yok. Yani Pat diye içerideler. yani bir sivil için anlaması zor. Yani birileri şimdi asker kıyafeti bulsa silahlarıyla beraber Genelkurmay'a girmek istese kimse bunlara kağıt kürek sormuyor mu? Ne işin var? Görevlendirme yazısını göreyim. İşte Geçemezsin, yani giremez. şimdi hani diyorum ya, bu anormal olaylar zincirini koyduğunuz zaman hani bir olağanüstülük var, bir terör riski var. Genelkurmay Başkanı'nı korumaya gidiyoruz. Evet. Bize Ve verilen emir buydu diyor. Adam diyor ki bize verilen emir Genelkurmay Başkanı'nı alıp Akıncılara getirmek. Çünkü terör riski var. o Şimdi saatlerde herhalde Genelkurmay dışında da bir tekbir getiren, şey yapan, yani zikir işte çeken bir grup evet, bir belirmiş mesela. grup Çok ilginç. başlıyor. O grup enteresan bir şekilde nasıl oluyorsa Genelkurmay karargahında cirit atıyor daha sonra. O da ayrı bir konu. Yani her şey hani bu senaryoya uygun olarak planlanmış, öyle gidiyor. Yani bir darbe dışında her şeye benziyor bu. Peki ne oluyor? Ya düşünebiliyor musun? Şimdi askerler giriyorlar. İkinci kata, karargâhta çıkıyorlar. Genelkurmay ikinci başkanıyla karşılaşıyorlar. Bakın, Genelkurmay ikinci başkanı Yaşar Güler. Karşılaşıyorlar. Yaşar Güler ne oluyor çocuklar diyor. O da efendim tatbikattayız diyor. Ha öyle mi o da diyor. Tamam diyor. Dönüyor odasına gidiyor, çalışmaya başlıyor. Bu ifade aynen Yaşar Güler'in ifadesinde var. Yani düşünebiliyor musunuz? Yaşar Güler'le karşılaşıyorlar. Yani bu insanlar orada çekip vurabilir de. Yani hani gerçekten bir kötü niyetli birileri şeyse. Artı o da diyor ki darbe diyorum. Bakın, darbe ihbarını almış Yaşar Güler. Biliyor konuda şeyler gelmiş. Yani Genelkurmay'dan ihbar var. Anormalliklerin farkında. Ve Yaşar Güler'le karşılaşıyorlar. Yaşar Güler diyor ki Yaşar Güler'e diyorlar tatbikat var. O da tamam diyor. Odasına gidiyor. Evrak incelemeye devam ediyor. Savunmasını da öyle diyor. O insanlar da gidip hepsini derdest ediyor. Ya şimdi nasıl yani? Hani nasıl bir durum bu? İhbar almışsın. Öyle bir çekincen olması lazım. Evet. Yani işte MİT müsteşarı gelmiş, ihbar yapılmış, bir sürü olay yaşanmış. Sonra askerlerle karşılaşıyorsunuz ve hiçbir şey olmamış gibi gidiyorsunuz. Bu Sonra devam edelim. Yani evet. çok detaya girmeden devam edeyim. Çünkü gerçekten her detay başka bir detayı açıyor. Yani Genelkurmay Başkanı derdest ediyorlar. Genelkurmay makamında panik butonu var. Basmıyor. Yani mesela Hulusi Akar basmıyor. Bu insanları derdest ediyorlar ve görüntülere bakıyorsunuz. Çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Ve Çekil. hatta çıkarken şapkamı verin çocuklar diyor. Yani etrafında askerler var. Şapkamı verin çocuklar diyor. Hulusi Akar şapkasını alıyor. Genelkurmay Başkanı. Herhangi bir bağlama yok. Herhangi bir kötü muamele yok. Yani düşünebiliyor musun? Hani şimdi oradaki askerlere verilen görev, yani o askerler darbe olduğunu daha sonra anlıyorlar. İddiaya göre tabii. O da ne kadar doğru bilmiyoruz ama adam diyor ki bana verilen görev buydu. Ben gittim, aldım, getirdim. Genelkurmay Yani koruma görevi. evet, Akıncılara Genelkurmay Başkanı. getirilmesi Evet, terör saldırısına görevlerinde. yönelik. Evet. Evet. Anlattıkları o. Şimdi panik butonuna bassa mesela Hulusi Akar, panik butonuna bassa yok. Şimdi mesela düşünün. Şöyle de açayım mesela. Yani diyorum ya, her detay başka bir detayı getiriyor. Şimdi Genelkurmay Başkanısınız. Ülke terör riski var. Günlerce Türkiye'de terör saldırıları olmuş. Hemen Genelkurmay'ın yanında hava kuvvetlerinin önünde otobüs patlamış. Yani bir sürü insan canlı arabalar patlamış. Bir sürü insan şehit olmuş. Ankara, yani diyorum ya, onun için ayrı program yapmak lazım. Darbeden önceki terör dalgası ne oldu mesela? 15 Temmuz sonrası bunların hepsi bitti. 15 Temmuz'dan önce bu kadar şiddet niye vardı? Kim neden yaptı bu kadar saldırıyı? Mesela bu soru bir soru. Şimdi çünkü askerler o psikolojiye girdi. Şimdi şunu soracağım. Şimdi Genelkurmay Başkanısınız. MİT müsteşarla toplantı yapmışsınız. Darbe riskinden bahsediliyor. Çok kritik bir şey gelmiş. Ne yaparsınız? Doğal olarak. Yani hedefsiniz. Yani siz bu işin Evet. içerisinde değilseniz siz de hedefsiniz sonuçta. Tedbir Yani alırsınız yani. tedbir alırsınız. Gayet En insani bir azından durum. kendi güvenliğiniz açısından. Evet. Eşinize, dostunuza dersiniz aman dikkat et Evet. dersiniz. Hayır, önce yer Veya değiştirirsiniz. Güvenlik tabii, alırsınız. veya işte basına açıklama yaparsınız belki, hani Evet, eğer o engellenmeyecek bir şeyse bir sürü. engelleme niyeti. Şimdi burada şey var. Hani diyelim ki siz darbenin içerisinde değilsiniz. Diyelim ki karşısınız. Ve ihbarı aldınız. Ne yaparsınız? Önce kişisel güvenliğinizi alırsınız. Hı, Diyorsunuz, bir dakika, ben bu işin içerisinde değilim. Yani bu adamları gelip beni öldürebilirler. Çünkü darbeci bunlar. evet, Tedbir alırsınız değil mi? evet. Genelkurmay Başkanı ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Odasında oturuyor. Gelip Bekliyor. beni alın diye bekliyor. Evet. Sonra işte Alıp, Mehmet alıp da çıkabiliyorlar. Mesela şimdi ben teorik olarak düşünüyorum. Askeriyede herhangi bir fraksiyon Genelkurmay Başkanı'nı ele geçirmek istese bu kadar kolay ele geçirebiliyor mu? Yani alıp çıkıp yani böyle gitme, bir çatışma yok, bir şey yok. Daha sonra çatışma oluyor çünkü Genelkurmay'ın içine girmeye çalışan sivillerle bir çatışma ve bu esnada kilit isimlerden birisi ölüyor zannedersem, Yaşar Güler'in
e, O ayrı. yaver Yani ölür. O da ayrı bir binbaşı kilit isim. Yani binbaşı Akkurt, yani o tam anlamıyla bir muamma, çünkü iddiaya göre darbe emirlerini Yaşar Güler'in talimatıyla getirdiği söylenen kişi bu. Yani evet. en kritik isim darbe gecesine dair Bütün Genelkurmay birliklere karargahında, darbe emrini geçen kişi bu. Yani evet. evet, Yaşar Güler'in talimatıyla bunu getirdiği söylenen binbaşı ve ne hikmetse darbe gecesi Genelkurmay'da şehit olan tek kişi de o. Evet. Yani Yani bugün bütün o konuşsa, kritik, evet tabii, Yaşar Güler'den emirleri aldım diyebilecek bir insan. Ben yani ben Akıncılara girmeden evvel birkaç şeye daha, yani genel şeyi konuştuk şu ana kadar ama bir de olmayan şeyler var. Hani işte ben toparlayayım. Akıncılar üssü ilginç. Onu detaylı konuşacağız zaten. Mesela sarayda ne olduğuna dair bir şey söylemedik. Yani o gece Erdoğan Aksaray'da olmadığı için Beştepe'de, evet. ama ilginç bir şekilde sarayı ele geçirmeye çalışan az bir grup var. Sonra işte sabaha karşı bir bombalama var. E, Esenboğa Şimdi havalarına karşı hiçbir şey yok. Şimdi şöyle, E, Ankara'daki her şey, yani diyorum ya, darbedeki her şey tuhaf. Hani en başta özellikle şu Akit'teki broşürü, Şükrü o yüzden gösterdim. Darbe planı yok. Savcı bile bunu kabul ediyor. Çünkü yani bu absürtlükleri başka türlü ilan edemiyorlar. İzah edilemiyor. Şimdi Ankara darbe yapıyorsunuz. Esenboğa Havalimanı'na bir tane asker bile göndermiyorsunuz. evet. Yani nasıl yani? Nasıl izah edeceksiniz? Artı Genelkurmay Karargahı, düşünün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na. Devasa saray. Cumhurbaşkanlığı koruma ordusu var. Yani muhafız alayı var. Cumhurbaşkanlığı koruma şubesi var. Bunların hepsi özel eğitimli insanlar. Peki Cumhurbaşkanlığını ele geçirmek için kaç kişi gönderiyor Kaç kişi ben de darbeciler? bilmiyorum. Bir elin parmağından az. Yani ondan az, yanlış hatırlamıyorsam rakam. Bir rütbeli bir grup asker gidiyor. Siz bunlarla gidiyorsunuz. Genelkurmay Karargahı, Cumhurbaşkanı Sarayı'nı teslim alacaksınız. Onlar giriş kapısını bile bulamazlar. Bulamıyorlar zaten ve direkt olarak tarafından etkisiz hale getiriliyor. Cumhurbaşkanı korumaları tarafından etkisiz hale getiriliyor. Evet. Ya TRT'ye TRT'ye Ama gönderdiğiniz adam sayısı bir avuç, ondan az. Ve gittikleri zaman yolları bulamıyorlar. İçerideki insanların talimatıyla, işte yönlendirmesiyle gidiyor. Görüntülerde var. Koridorları bile bulamıyorlar. Şimdi yani yani nasıl planları yapılmamış, nasıl? yani biraz daha kara düzen. Hayır, plan Bak, şöyle yapılmış. Plan, darbenin 15 Temmuz'un tamamı başarısızlığa göre planlanmış. Yani böyle bir bir planlama, görüntüye göre evet. Evet. yani bir darbe, başarılacak bir darbe böyle olmaz. Ve darbe şöyle bir şeydir. Yani İsmail Bey, şimdi hiçbir asker şunu unutmaz. Darbe tek seçenekli bir şeydir. Başarırsın, başaramazsın. Başarırsan amenna, başaramazsan ipe gidersin. Yani dünyanın her yerinde böyledir bu. Yani darbeyi ben yaptım, olmadı, hadi eskiye dönelim diye bir şey yok. Yani bu riski, bu o kadar büyük bir risk ki. Bir asker bu riski alırken, özellikle de general seviyedeki insanlar kılı kırk yararlar. Çünkü dediğim gibi, yani yapamazsanız ipe gidersiniz. Bunun başka bir şansı yok. Çünkü darbe böyle ağır bir suç. Hani bu Evet. darbeyi makul göstermek için söylemiyorum. Ama Ama bu bu kadar kritik bir eylemi yapan insanlar en basit adımları atmamışlar. Ama işte Yani burada şey diyorlar, mesela işte siviller planladığı için böyle oldu veya havacılar planladığı için böyle oldu. Yani iki peki argüman var. o plan nerede? Yani bakın, darbede her şeyi buldular. Yani cemaatten insanların, dana hissesine giren insanların kaç dana hissesi aldığını bile bulan istihbarat. İşte köfte yapıp fakir ailelere yardım eden, burs veren insanların bile peşinde olan istihbarat darbe planını bulamadı. Olmayan şeyi bulamazsınız, çünkü yok böyle bir darbe planı. Yani hiç kimse biz darbe şunu planladık diye böyle bir şey götürmüyor. Sadece götürdükleri şey, işte güya Adil Öksüz bunu plan Amerika'ya götürdü ve onaylattı. Peki o zaman sormak lazım. Adil Öksüz'ün Amerika'da olduğu saatte Erdoğan'ın nerede olduğunu Türkiye'de kimse bilmiyordu. Nasıl yapacağız peki bu planı? Yani hedefin nerede olduğunu bilmiyorsunuz ama planlama yaptığınızı söylüyorsunuz. Kaldı ki Adil Öksüz'ün darbe planını işte Ankara'da bir villada yaptığını söyleyen gizli tanık bir tuğamiral mahkemede sanıkları teşhis edemedi. Şimdi siz mahkeme esnasına geldiğiniz zaman o toplantıda olduğunu iddia edilen kişileri teşhis edemiyorsunuz. Peki siz orada nasıl vardınız? Yani diyorsunuz ki ben bu toplantıda vardım. Adil Öksüz geldi. İşte şu komutan vardı, bu general vardı. Biz bu toplantıyı yaptık. Hatta o yan odaya geçti. Pensilvanya ile görüştü. İşte sonra beraber namaz kıldık falan gibi ifade veriyorsunuz. Ama mahkemede hakim kimdi bunlar dediği zaman hiçbirini teşhis edemiyorsunuz. Anladım.
Şimdi yani bu da ayrı bir soru diyorum ya, hani daha Yani komik için her detay başka bir detayı açıyor. Ama yani büyük resmi şunu koymak lazım. Bu AKP'lerin çok sevdiği büyük resim. Yani bir şöyle söyleyeyim. Eğer biz 15 Temmuz'u bir nizami darbe planı gibi bir çerçeveye oturtursak karşımıza çıkan tablo tam bir kör düğüm. Ama 15 Temmuz'u bu söylemi değiştirip 15 Temmuz'u bir psikolojik harp olarak, bir self cue olarak, işte bir e, stage, yani çakma darbe olduğunu planlarsa, söylerseniz bir üst başlık olarak altındaki her başlık yerine oturuyor. evet. Deneyin bir. Yani mesela izleyicilerimizden şunu talep edelim. Denesinler. Mesela bunu AKP'liler de yapsın. Desin ki ya 15 Temmuz bir darbe değil, bir Erdoğan'ın MİT'in planladığı bir kumpastı diye bir kafasına otursun. Her şey oturuyor. Ama o kadar Bir denesinler. Yani bir denesinler, bakalım ne çıkıyor karşılarına. bu Yani da bu da son cevap olsun da bu kadar insan yani kumpas için mi öldü yani? Bir sürü insan öldü burada yani diyor. aslında Yani beklenti cevap daha fazlaydı. Aslında beklenti daha fazlaydı. Çünkü bugün itibariyle mesela şöyle düşünün. Bugün itibariyle cezaevinde işkenceden ölen insanlar, masum insanlara yapılan zulümleri gündeme getirdiğiniz zaman herkes ne diyor? İşte ama darbede de şu kadar insan öldü. Darbede hiç kimse ölmeseydi, kimse darbe sonrası yapılacak olan o olağanüstü insan hakları ihlallerinin, hukuksuzlukların, anayasanın askıya alınmasının, olağanüstü hal uygulamalarının bir gerekçesi olmayacaktı. Bu tip yani yaşanan, yani orada o, ölümler olması isteniyordu. o ilginç Neden? çünkü İstanbul'a geldiğimizde zaten o özellikle reklamcı Erol Bey'in ölümü, özellikle sniper iddiaları falan da konuşacağız. Çünkü Erol Evet. Bey tam da böyle bir kumpası birkaç gün öncesinden kendi Twitter hesabından Erdoğan şöyle şöyle yapacak, bunları tasfiye edecek, bunları yok edecek, orduyu dizayn edecek diyordu. Şimdi buraya kadar Şimdi genel şeyleri konuşmuş yapalım. olduk. Şimdi Akıncıları şöyle birkaç cümlelik toparlayayım çünkü şeyi dağıtmayayım. Devam, yani Akıncılar derken de detaya gireceğiz ama resmi bütünleşmek için. Şimdi konvansiyonel olmayan eylem planı yapılmış. Akıncılar özel kuvvetlerde program değişmiş, erkene çekilmiş. Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, Özel Kuvvetler Komutanı olağanüstü toplantılar yapıyor. Yani bir anormallik var. MİT'e ihbar yapılmış, her şey oluyor. Ama dediğim gibi yani Genelkurmay Başkanı hiçbir şey olmamış gibi odasında bekliyor. Genelkurmay ikinci Başkanı hiçbir şey olmamış gibi muhafızalayı kendisine bağlı. Ve bu isimlere maalesef bunlar sorulamıyor. 33 asker gelip hepsini derdest edip götürüyor. Götürme görüntüleri aylar sonra ortaya çıkıyor. O da ayrı. Şu ifadeyi de söylemek lazım. Mesela daha dün yeni bir görüntü çıktı havuz medyasında. İşte şu görüntü ortaya çıktı. Ya nasıl ortaya çıktı? Elinizde zaten. 2 yıldır elinizde duruyor. Yani bunu ihtiyaca binaen psikolojik harbinin bir parçası olarak o ortamı sıcak tutmak için ihtiyaca göre servis edilen görüntüler bunlar. İşte şu ortaya çıktı falan. Bakıyorsunuz Genelkurmay Başkanı gayet rahat gidiyor. Herhangi bir kelepçe yok, herhangi bir şey yok. Korumalarıyla gezer gibi Evet, yani. evet, Evet. etrafındaki herkes son derece saygılı. Gidiyorlar Akıncı'ya gidiyorlar. Peki Akıncı'da ne oluyor? Birkaç cümleyle özetleyeyim. Şimdi Akıncı en kritik yer. Darbenin merkez üssü olduğu söyleniyor. Eğer gerçekten bir darbe olsaydı Akıncı'nın merkez üssü olamazdı. Çünkü darbeyi havacılar yapamazlar. Darbe karacıların yapması gereken bir şey. Ama ne hikmetse Kara Kuvvetleri Komutanı'na ilgili hiçbir şey yok bu gece. O da ayrı bir soru işareti. Kara Kuvvetleri Komutanı düğünde, o da Ankara Gazi Evi'nde, Gazi Ordu Evi'nde bir düğünde, o da aynı şekilde nedense hep herkes düğünlerle bir şekilde kesişiyor bu darbe şeyi. Ve daha sonra işte dediğim gibi Genelkurmay Başkanı gönderiyor kendisini Kara Havacılık Okulu'na, orada hiçbir şey yok diyor. O helikopterler gidip bir sürü insanı şehit ediyor vesaire. Şimdi Akıncı'ya geliyorlar. Ne oluyor? Genelkurmay Başkanı Akıncı Üst Komutanı'nın odasına getiriliyor. Herhangi bir gözaltı yok, kelepçe yok, herhangi bir şey yok. Genelkurmay Başkanı oda oturuyor. Hatta ifadelere bakıyorsunuz. Akın Öztürk, darbenin bir numarası denen kişi o gün İzmir'den gelmiş. Darbenin bir numarası denen kişi, hani detay detay açıyor diyorum ya. Eğer uçağı kaçırsa o gün darbenin lideri yok. Yani çünkü İzmir'den öğleden sonra geliyor. Uçağa son dakikada yetişiyor. Noter işleri vesaire muhabbeti var. Üste geldiğinde üzerinde tişört ve pantolon var. Yani darbenin liderisiniz ama tişört ve pantolonla geziyorsunuz. Hani darbe yapıp televizyona çıksanız herhalde tişörtte darbe konuşması yapan tek genelkurmay şey olacak, asker olacak herhalde. Bu için mizahı. Şimdi böyle bir ortam var. Bakıyorsunuz ifadelere. Genelkurmay Başkanı gece boyunca gayet rahat. Mehmet Dişli var, Üst Komutanı Hakan Evrim var. Geliyorlar, gidiyorlar, konuşuluyor. İşte hatta o ara darbenin cemaate mal edilmesindeki en büyük argüman olan Üst Komutanı Hakan Evrim güya işte Hulusi Akar'a sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürelim dedi deniyor.
Kanaat İşte önderi bu ifadesini kullanan tek cemaatçi olarak tarihe geçmiş oluyor böylece. hayır, ayrıca şöyle bir şey var. Bakın şimdi bütün ifadelere bakın, Akıncı iddianamesine bakın. Bu diyaloğu söyleyen tek kişi Hulusi Akar. Bakın orada Mehmet Dişli var, Hakan Evrim var, başka insanlar var. Bir sürü insan var. Hiç kimse bu ifadeyi duymamış. Hakan Ama ne Evrim de hikmetse reddediyor. Böyle bir şey ben demedim böyle bir diyor. şey demedim diyor. Benim dediğim ifade şu diyor. Hani Davutoğlu ve Gül'ün ismini de dile getirerek ben kanaat önderleriyle, siyasilerle, muhalefet partisi liderleriyle çünkü diyor ben ev sahibiyim. Yani ben Görüşmek o üstün isterseniz telefonu hazırlayayım diyor evet yani. isterseniz görüştürebilirim diyor. Mesela o ara eşiyle görüşüyor. Mesela Akar'ın ifadesine göre diyor ki Akıncı üstünde olduklarını eşimle görüştüm diyor. Eşiyle telefon görüşmesine müsaade ediliyor. Şunu yani darbecisiniz güya Genelkurmay Başkanı'nı esir almışsınız. İfadesi diyor ki Akıncı üstünde olduğumu ve kendilerine iyi bakmalarını söyledim. Eşine söylüyor bunları. İfadesinde aynen şöyle devam ediyor. Olayların sonunda anladım ki eşim bu bilgiyi ilgililerle paylaşmış. Şimdi bu çok önemli bir detay daha. Neden? Şimdi bakın. İlgili kim? Genelkurmay Başkanı ile ilgili ilgilenen kişi Cumhurbaşkanı, Başbakan, MİT Müsteşarıdır. Sonuçta sizi beni arayacak hali yok. Şimdi Genelkurmay Başkanı bunu eşiyle paylaşıyor. Şimdi oraya bir pause düğmesine basalım Akıncı'ya. Şimdi başka bir başlık için. Şimdi Genelkurmay Başkanı eşiyle görüşüyor ama Başbakanla Cumhurbaşkanı'yla görüşmüyor. Neden görüşmediği ayrı bir soru işareti. Televizyona çıkıp ben bu darbeye karşıyım dese o andan itibaren her şey zaten bitecek. Onlar da yapmıyor. Çay kahve geliyor, çerezler yeniyor, sohbet ediliyor, ülke meseleleri konuşuluyor vesaire. Sabaha kadar sürüyor bu diyaloglar. Yani o ara Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor. O da ayrı bir konu. Ama şöyle bir şey çok önemli. Genelkurmay Başkanı Akıncılar'da bu pozisyondayken, eşiyle görüşebiliyorken, önünde telefon olmasına rağmen Akın Öztürk'ün ifadelerinde, diğer sanıkların ifadelerinde hepsi şunu teyit ediyor. Hulusi Akar'ın gözaltına alınmış, esir edilmiş bir hali yok. Zaten görüntüler aylar sonra çıktı ve hiç öyle bir görüntü yok. Yani adam gayet rahat yürüyor koridorda. Şimdi bakın burada çok kritik bir hamle yapıyor darbeyi planlayan insanlar. Daha doğrusu kumpası planlayan insanlar. Hatırlarsan o gece herkes şunu söyledi. Genelkurmay Başkanı'ndan haber alınamıyor. Saatler boyunca Genelkurmay Başkanı'ndan haber alınamıyor söylemi yapıldı. Burada iki şey hedeflendi. Bir, askerler darbenin emir komuta içinde olduğunu sanıyordu. Sokağa çıkan bir grup asker. Genelkurmay Başkanı'ndan haber alınamamak o bizimle algısı oluşturdu onlar için. Diğerleri için de panik havasını büyüttü. Yani karşı taraf için de. Yani çok zekice planlanmış bir şeydi bu. Genelkurmay Başkanı elinde imkan olmasına rağmen kayboldu. Tırnak içinde söylüyorum kayboldu. Aynı şeyi Deniz Kuvvetleri Komutanı yaptı. Aynı şeyi Zekai Aksakallı yaptı. Aynı şeyi başka komutanlar yaptı. Yani en kritik komutanlar nedense bir anda ortadan kayboldular. Mesela parantez açayım yine bir parantez. Bostanoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı o gece kendi ifadesine göre bir deniz aracında saklanıyor. Ya siz Deniz Kuvvetleri Komutanısınız. Darbenin olduğu esnada saklanmanız mı gerekiyor? Elinde telefon var ve 14 saat 149 telefon görüşmesi yapıyor. Ama hiçbirinde Genelkurmay Başkanı'nı aramıyor. Hiçbirinde Genelkurmay Başkanı'nı aramıyor dediğim zaman diyor ki ya Genelkurmay Başkanı esir. Hayır kardeşim esir değil. Bütün ifadelerde gözüküyor. Eşini arayabiliyorsa Deniz Kuvvetleri Komutanı'na da görüşebilirdi. Cumhurbaşkanı arayıp bilgi vermiyor. Medya komutanlar bağlanıyor. Ama nedense Deniz Kuvvetleri Komutanı bağlanmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. O ara görüştüğü kişiler daha önce Ergenekon balyoz davaları sürecinde gördüğümüz ve Deniz Kuvvetleri'ndeki o tarihi tasfiyeyi şu an yapan insanlarla görüşüyor. En görüşmesi gereken kişilere girmiyor. Deniz Kuvvetleri'ne ayrı bir bahis açabiliriz. Ama hani Ve bu bu da adam yani şeyde de yok. değil yani. Hiçbir şey de yok. Hapiste Yani falan değil. hiç kimse bu insanlara ne oluyor diye sormadı. Ama ne oldu? Emirle görevlendirilen, köprüye çıkartılan gariban harp okulu öğrencileri ellerinde silah bile yok. Önce linç edildiler. Vahşice öldürüldüler. 2 sene geçti hala bunların ilgili bir işlem yapılmadı. Üstüne üstlük KHK çıkartıldı katilleri korumak için. Hatırlarsın bu o geceye dair olaylarla ilgili soruşturma açılmaması için KHK çıkartıldı. Yetmedi. Harp okulu öğrencilerine müebbet verildi. Bakın darbenin faillerine soru bile sorulmazken harp okulu öğrencilerine müebbet verildi. Bu Yani vicdanları yaralar. arabaya doldurulup bir yere götürülen gençler nihayetinde yani Evet. bir şeyleri de yok. Peki Tekrar şeye döneyim. Akıncılara geri neden? dönelim. İşte şu şey, Genelkurmay Başkanı kayıp psikolojisi verilerek hem darbecilere o bizimle sizinle beraber hareket ediyor bir muğlaklık. Özellikle yapılmış bir hamle bu. Yani Genelkurmay Başkanı telefonla herkesle konuşabilecekken özellikle kayıp numarası yapıyor. Yani Hulusi Akar'ın burada çok ciddi günahları var. Yani ben o 249 şehidin kanının Hulusi Akar'ın ellerinde olduğunu başından bu yana savunuyorum.
Genelkurmay Başkanı öyle, Deniz Kuvvetleri Komutanı öyle, Özel Kuvvetleri Komutanı öyle. Özel Kuvvetleri Komutanı'nın o gece nerede olduğu hala faili meçhul. Eşimi teskin ediyordum falan diyor. Yani o da ayrı bir vaka. Ve o ara Cumhurbaşkanı ve Başbakan, MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı nerede olduğunu biliyorlar. Pozisyonunu biliyorlar. Çünkü eşi paylaşmış. Ama hiç kimse televizyonlara bir şey söylemiyor. Gazetelere bir şey söylemiyor. Ne yapıyorlar? Onun yerine İstanbul'daki 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı vekaleten atıyorlar. Bütün bunlar o kumpasın kritik hamleleri. Şimdi bunu izleyen vatandaş Genelkurmay Başkanı öldürüldü, esir alındı psikolojisinde. Öbür taraftakiler şeyde, yani paniği büyütmek için yapılan hamleler bunlar. Bu parantezi kapatıyorum, Akıncılara geri dönüyorum. Şimdi Akıncılar üstünde ne E, beklersiniz? Akıncılar Yani üstünde de daha sonra önce bir ara haber geçti. Ben canlı yayında izledim. Özel harekatçılar Genelkurmay Başkanı'nı kurtardı diye bir haber geçti önce. evet, yani şimdi Sonra o özel harekat operasyonu iptal oldu. Nasıl kurtarıldı be? İşte helikopterle Çankaya'ya evet, başbakanla o görüşmeye geçti. ertesi günü sabah oraya gelmeyince başka şeyler var. Mesela ne var? Şimdi Genelkurmay Başkanı pozisyonu bu. Yaşar Güler orada. Başka komutanlar orada. İşte İstanbul'dan düğünden alıp getirilen o 20 küsur general var ya. O düğün zaten evlere şenlik bir başlık. Onu ayrıca bir mizah programı olarak yapıldı. Yani gerçekten böyle bir şey olmaz. İnsanın aklıyla dalga geçen işler yapılmış orada. Düğünden getirilen komutanlar, işte Fahri Kasırga vesaire oradalar. Şimdi bu isimler burada. İstanbul'da geçirilen Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanı. Şimdi Abidin Ünal yine soru sorulamayan generallerden. Yani ne meclise gitti, ne mahkemeye gitti, soru sorulamıyor. Bakın, İstanbul'dan almış getirilmiş. Güya gözaltında. Uçakta yol boyunca kendi ifadesine göre Eskişehir'deki Birleşik Harekat Merkezi, darbeyi bastıran merkez çünkü Eskişehir, konuşuyor. Ya darbecilerin elindesiniz güya. Güya esir alınmışsınız. Eliniz kelepçelenmemiş. Telefonu elinizden alınmamış. Yani sizi bilmiyorum da ben bir gün gözaltına alındım. Yani ayakkabı bağcıklarım bile aldılar jandarma karakolunda yazdığım bir yazıdan dolayı. Geceyi orada geçirdim. Ve ertesi gün de orada geçirmek zorunda kaldım. Yani hani bir insan gözaltına alındığı zaman telefonunu alırlar, ona özel muamele yapılır, nezarette olursunuz. Hani öyle elinde telefon, etrafınızda insanlar, önünde çay, kahve, çerez, televizyon açık. Siz gözaltında olmazsınız. Yani öyle bir şey yok. Sivilde bile olmaz, askerde hiç olmuyor. Generalden bahsediyoruz. Şimdi diyorum ya, insanın aklıyla dalga geçen şeyler bunlar. Genelkurmay Başkanı Abidin Ünal'ı İstanbul'dan getiriyorlar. Uçakta telefon trafiği yapıyor. Darbecilere elindesiniz ama darbecilere karşı koordinasyonu yürütüyorsunuz. Evet. Yani etrafındaki asker düştür. Ya bir dakika, ne Şey oluyor? de var yani bir rivayete göre Akın Öztürk'ü Akıncılara Evet, gitmeye ikna eden de o yani. oraya geleceğim. Şimdi oraya işte diyorum ya, hani darbecilere karşı koordinasyonu darbecilerin elindeyken yapıyorsunuz. Yani ben darbecilerin elindeyim ama darbecilere karşı Eskişehir'deki üssü koordine ediyorum. Komutanları arıyorum. İşte karşı saldırı gerçekleştirecek organizasyonu yapıyorum. Bu ara bir parantez daha açayım. İşte üssü bombalayan askerler de, yani Akıncılar üssünün bombalanıp uçuşları engelleyen pilotlar da FETÖ'cü diye tutuklandı. Darbeyi engelleyenler de FETÖ'cü diye tutuklandı. O da ayrı bir başlık. Yani her başlık başka bir yere gidiyor dediğim gibi. Şimdi 8.561 asker. Bütün darbeye katılan kişi. Ben size söylüyorum, 9.000 tane böyle soru sorabilirim size. Yani bu nasıl cemaat darbesi ki? Darbeyi engelleyen pilotlar da cemaatçi diye tutuklanıyor. Parantezi kapatalım. Şimdi Abdülhamid geliyor. Ne oluyor? Darbenin olduğu 143. filoydu yanlış hatırlamıyorsam. Akıncı üstüne geliyor. Evet. Ve ne yapıyor? F-16 pilotlarıyla karşılaşıyor koridorda. İfadelerde var bu. Akıncı iddianamesinde var. Akıncı iddianamesi şu an internette var. Merak eden izleyicimiz bakabilir. Ne yapıyor peki? F-16 filo binasına geliyor. Koridorda Ankara'yı bombalayan pilotlarla karşılaşıyor. Ya düşünün, bakın, şimdi siz Hava Kuvvetleri Komutanısınız. Akıncı üstüne geliyorsunuz. Ankara'yı bombalayan F-16 pilotlarıyla karşılaşıyorsunuz. Ne yapmasını beklersiniz? Bağırıp çağırıp kızmasını, engellemeye çalışmasını. Siz Hava Kuvvetleri Komutanısınız. O pilotlar binbaşı, en tecrübelisi yüzbaşı, binbaşı. Yani belki de üsteğmen. Yani ve çocuklar, iyi akşamlar çocuklar, kolay gelsin diyor. Onlara tebessüm ediyor, gidiyor. Şimdi siz planlı darbeci pilotlar olsanız ne düşünürsünüz? Hava Kuvvetleri Komutanı, yani zaten Haberi herkes var. haberi var ve emir talimatla gidiyoruz. Şimdi böyle düşünürsünüz değil mi? Mesela Evet. hiç kimse Abidin Ünal'a, ya kardeşim sen Hava Kuvvetleri Komutanı olarak darbe gecesi Nasıl bu lafları Akıncı'da söylersin? karşılaştığın subaylara darbeyi engellemek yerine sırtını sıvazlar vahiyette kolay gelsin çocuklar tarzı bir açıklamayı nasıl yaptın diye sormuyor. Sonra devam edelim. Mesela Genelkurmay Akın Üstür, darbenin bir numarası denen komutan.
Adam İzmir'den gelmiş. Orada olmasının nedeni kızının evi orada, damadı orada. Filo komutanı çünkü damadı da. Yarbay. Ve evdeyken Abidin Ünal'ın telefonuyla diyorlar ki ya sen bir git bak şuraya, burada bir şeyler oluyor. Tam orgeneral, yaş üyesi. Ve bir parantez daha açayım. Emrinde asker olmayan tek orgeneral. Yani şimdi darbe yapıyorsunuz ama darbeyi de emrinde asker olmayan tek generale yaptırıyorsunuz. Güya. Yani Akın Öztürk'ün emrinde yok çünkü yaş üyesi ama Çok yani efsanevi bir komutan olduğu için kredisi olan bir komutan sevilen, diyorlar. Yani sevilen, çok sayılan sevilen. bir komutan. Yani bilinen bir isim, sevilen, sayılan bir komutan ama emrinizde asker yok. Yani ben sizi sevmem başka bir şeydir. Askerde emir komutan, yani sivilde değiliz, askerden bahsediyoruz. Emrinde ordular olan komutanlar değil de sadece yaş üyesi olan emrinde askeri olmayan Akın Öztürk'ü darbenin lideri yapıyorsunuz. Adam üzerinde tişört var, kıyafet bile bulunamıyor son dakikaya kadar. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Şimdi Genelkurmay Başkanlığı ne yaptı biliyor musunuz? 21 Temmuz darbeden 6 gün, 7 gün sonra açıklama yaptı, resmi açıklama. Açıklamayı okuyorum. Akın Öztürk'ün Ankara üstündeki F-16 uçuşlarının sonlandırılması için Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal tarafından görevlendirildiği, bakın Abidin Ünal tarafından Ankara üstündeki uçuşların sonlandırılması için görevlendirildiği Genelkurmay Başkanlığı'nın 21 Temmuz 2016 tarihli açıklaması. Genelkurmay'ın resmi açıklaması. Bu açıklamaya göre Akın Öztürk darbenin bir numarası nasıl olur? Sen görevlendirdin. Darbeyi bastıran insan aslında. Şimdi oraya geleceğim. Darbeyi bastıran insanlardan neler olmuşlar. Daha sonra gideceğim. Şimdi sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu açıklama Genelkurmay web sitesinden kaldırıldı. Bu açıklama artık yok. Şimdi ne değişti? Yani Genelkurmay şimdi yani diyorum ya hani yine aradan şu başlığa geliyorum. Eğer 15 Temmuz'u bir darbe planlaması diye korsanız resim oturmuyor. Ama 15 Temmuz'u bir psikolojik harp harekatı diye oturttuğunuzda yerine oturuyor her şey. Her şey çok netleşiyor. Çünkü yani Genelkurmay Başkanı'nın bu açıklamasını niye Genelkurmay web sitesinden kaldırdınız? Akın Öztürk'ün pozisyonu bir gecede nasıl değişti? Ve bütün ifadelerde adam gözüküyor zaten. Yani o gece neler yaşandığı orta, askerleri engelleme çalışıyor. Tam 5 kez gidip geliyor Genelkurmay Akın Öztürk darbecilerle Genelkurmay Başkanı arasında. Mesela Akın Öztürk diyor ki Genelkurmay Başkanı'nın mesela mektup yazıyor daha sonra. Bu ifade anlayamıyorum. Yani beni siz görevlendirdiniz. Bana bu şeyi niye yapıyorsunuz diyor. Akın Öztürk'ün gördüğü işkence. Düşünsenize orgeneral. Hani yine bir başka bir başlığa geçmiş oldum ama adamın görüntüleri Anadolu Ajansı ile servis edildi. Bir parantez daha söyleyeyim. İşte dünden bu yana yok işte efendim Yunan mahkemesi nasıl olur da darbecileri serbest bırakmaz, serbest bırakıp Türkiye'ye iade etmedi diye bütün hükümet ve havuz medyasında işte gazetecilerde bazı insanlar tepki gösteriyor. Buradan söyleyeyim yeri değil ama Genelkurmay Başkanlığı orgeneral seviyesindeki insanların ağır işkenceler görüp yüzü gözü dağılmış vaziyette kameraların önünde yürütürseniz daha doğrusu yürüyemiyorlar, duruyorlar. Çünkü yürüyemeyecek kadar ağır darbe yemişler. Ve mahkemede adam yaşadığım işkenceleri anlatmaya utanıyorum burada ailemin yanında diyorsa bu adam bir orgeneral. Askerlerin neler yaşadığını siz düşünün. Bu kadar işkenceyi Anadolu Ajansı'yla, devlet kanalı TRT ile servis ederseniz bırakın darbecileri, darbenin komutanı bile olsa yurt dışından size kimse iade etmezler. Yani bu gerçeği görün. Yani bunun parantezi kapatayım. Hani güncel olduğu için söylüyorum. Evet, şimdi gelelim. Şimdi Akın Öztürk'ün durumu bu. Akın Öztürk, Genelkurmay Başkanlığı web sitesinden kaldırılıyor. Talimatla gittiği açık. Öyle ağır işkenceler yapmışlar. Adama o kadar ağır işkence yapmış ki adam mahkemede söylemeye utanıyorum dedi bunlara. Ve bu isimle ilgili hala darbenin bir numarası olarak gösteriliyor. Ve diğer ifadeler, Mehmet Dişli, Hulusi Akar'ın çok yakın olduğu aile dostu. Diyor ki ben cezaevinde 22 kilo verdim. Ve hala Hulusi Akar'ın bu ifadeleri neden verdiğini anlayamadım diyor. Yani o da ayrı bir şey. Hani başlık yaşanan şeyler. Ama mesela şu çok kritik. Şimdi darbenin hemen olması 15 Temmuz süreci de işte Erdoğan'ın, Hulusi Akar'ın, işte Amerika'ya gönderilen belgelerin, bugünlerde çok popüler olan buraya gelen belgelerin deniyor ki işte çünkü bizzat Binali Yıldırım dedi ki başka belgeye ihtiyaç yok. Çünkü üst komutanı Hulusi Akar'a sizi kanaat önderimize görüştürelim dedi diyor. Bu net bir delildir diyor. Şimdi diyor ki ifadeler ben böyle bir şey söylemedim. Böyle bir şey nasıl söylerim diyor. Yani böyle bir şey olabilir mi diyor. Böyle bir şey söylemedim diyor. Söylediğim ifade şuydu diyor. O odada olan Mehmet Dişi'den,
Akın Öztürk'ten başka insanlar, hiç kimse böyle bir ifadeyi duymuyor. Bu ifadeyi duyan tek kişi var, Hulusi Akar. Hulusi Akar'ın iddiası bu. Ama o Peki, iddia geri kalanı darbeci olduğu için söz birliği etmiş olamazlar mı? Abidin da benzeri bir ifade gelmiyor. Akın Öztürk'ten de gelmiyor. Çünkü Akın Öztürk o anda darbeci değil. Darbeyi engellemeye çalışan kişi. Yani darbeci, Akın Öztürk darbe bittikten sonra darbeci oldu. Çünkü Genelkurmay açıklamasında da görüyorsunuz. Yani 21 Temmuz'da daha 6 gün sonra yapılan Genelkurmay açıklamasında bile Akın Öztürk hala darbeyi engellemeye çalışan kişi. Ama bir anda darbelerin lideri oluveriyor. Yani adam da şaşırıyor nasıl oldu bu diye. Çünkü düşünün, Mehmet Dişli'nin durumunu düşünün. Veya diğer komutanların durumunu. Başbakanlık kriz merkezinde çalışıyorlar. Ertesi gün darbeci oluyorlar. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi başka bir başlık ama Türk ordusundaki generallerin %45'i 46'sı darbeci olduğu için tutuklandı. Peki darbe gecesi aktif general sayısı kaç? Bir elin parmağına geçmiyor. Darbeyle mücadele etmiş insanlar darbeci diye tutuklanıyorlar. Tam bu başlığı açmışken size çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Şimdi bu akşama o güne dair neler olduğuna dair. Şimdi bakın ne oluyor? Sadece o gece darbeyi engellemek için gönderilen tek kişi Akın Öztürk değil. Mesela Ümit Dündar, İstanbul'daki işte Genelkurmay'ı koordine eden vekaleten bakan komutan Kor General Yıldırım Güvenç'i arıyor. Kor General Yıldırım Güvenç çok önemli bir isim. Kor General Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı. Kor General Yıldırım Güvenç. Akıncılara git, duruma göz kulak ol diyor. Bakın Ümit Dündar arıyor bu ismi. O da Akıncılara gidiyor. Hatta Akıncıları teslim alan komutan. Kor General. Hatta Fahri Kasırga'yı falan kurtaran kişi. Bu isim darbeden hemen ertesi gün darbeci diye tutuklanıyor. Tam 22 ay cezaevinde kaldı. Adam diyor ki ya beni görevlendiren sizsiniz. Talimatları, kayıtları ortada. Abi Ümit Dündar'a sorun diyor. Ümit Dündar'a soruluyor bu gerçekten. Ümit Dündar da diyor ki evet yani ben görevi verdim diyor. Ona rağmen 21-22 ay tutuklu kaldı. Ve yaklaşık bir 10-15 gün önce beraat etti. Bakın tahliye edilmedi. Beraat etti. Şimdi bu adam 22 ay tutuklu kaldı darbeci olarak. Şimdi 15 Temmuz'a dair milyonlarca sorudan bir tanesi de bu. Ya öyle isimler gözaltına alındı. Mesela işte Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğu söylenen bazı generaller de bu şekilde tahliye edildi, beraat ettiler. Haklarında bir delil bulunamadığı için. Şimdi 15 Temmuz şeye geri dönüyoruz, Akıncılara. Bir taraftan böyle görevlendirilmeyen Akın Öztürk gibi, Yıldırım Güvenç gibi insanlar var. Bir taraftan Genelkurmay Başkanı oturuyor çerez eşliğinde darbeyi izliyorlar. Engelleme. Yani eşiyle konuşuyor ama hiç Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, Başbakanlar konuşmuyor. Bunlar yaşanıyor. Darbeci pilotlar kendisine verilen talimatlarla gidiyorlar, meclisi bombalıyor. O da ayrı bir soru işareti. İşte Ankara Gölbaşı'ndaki özel harekat bombalanıyor. Bunlar oluyor. Bunu engellemekle sorumlu olan Abidin Ünal gibi isimler çocukları nasılsınız çocuklar diyor. Adeta sırtlarını sıvazlıyor. Eskişehir'deki hava üssü erken saatlerden itibaren harekete geçiyor. Akıncıları durdurmak için, akıncıları baskılamak için. Ama kontrolü eline almalarına rağmen Hava Kuvvetleri raporlarına bakarsanız Hava Kuvvetleri Komutanı'nın kendi raporunda akıncılardaki kontrol saatleri belli. Şu an net saat hatırımda değil ama yani akıncılar kontrol altına alındıktan saatler sonra nasıl oluyorsa uçak kalkıyor gidiyor Erdoğan'ın sarayının dışındaki yolu vuruyor. Kavşağı vuruyor. Jandarma, Ankara'yı bilenler bilir. Jandarma Genel Komutanlığı'yla Erdoğan'ın sarayının arasında bir köprülü kavşak var. Oradaki yeri vuruyor. Orada 10 küsur şehit var. Şimdi o uçak nasıl kalktı? Yani darbe zaten bastırılmış darbe. Darbe gece itibariyle zaten belli oldu. Bu darbenin darbe olmadığı, birçok asker sokağa çıkmadı yaşananları gördükten sonra. Sonra kalkıyor bu uçak. Nasıl kalkıyorsa çünkü Akıncı üssü artık kontrol altına alınmış. Eskişehir'den kalkan uçaklar önleme uçuşu yapıyorlar. Yani çünkü saatleri itibariyle kronolojisi var bunun. Yani Eskişehir'den kalkan ve hükümet yanlısı uçaklar e, senaryoya göre istedikleri anda Akıncılardan kalkan her uçağı indirebilir. Çünkü bu talimat gece yarısı itibariyle verildi. Bizzat Başbakan Binali Yıldırım bunu televizyondan ilan etti. Yani düşman uçağı statüsü görüp vurulabilecekleri. Şimdi bunlar yaşandı. Akıncı üssünün, Eskişehir'deki üssün faaliyetleri ortada, biliniyor. Ve bütün bunlar olurken
Bir uçak kalkıyor Ankara'dan, gidiyor Erdoğan'ın sarayının dışını vuruyor. O da mesela ben Amerika'dayım. Buraya hep şu söylendi. İşte mesela Beyaz Saray vurursa siz ne dersiniz? İşte Kongre vurursa, Kongre binası o meşhur Amerika'nın başkanı sembolü olan beyaz kubbeli bina vurursa ne yapacaksınız? Şimdi tabii etkili bir argüman bu. Amerika'ya geldiği zaman insanlar tabii bir dakika yani şimdi Beyaz Saray vurursa, Kongre vurursa tabii bize tepki gösteririz diyorlar. Şimdi bu söylem için benim yorumum o. Söylem için üretilmiş bir eylemdi. O tam bir psikolojik harp hamlesi. Yani darbe bitmiş. Şeyin vurulduğu saat sabah 06 17 galiba. Yani 6.30 bile değil daha. Bakın sabah gün ağarmış, darbe bitmiş. Artık hakimler, savcılar toplanıyor. Bakın düşün. Yani darbe listeleri hazırlandığı için insanlar patır patır evlerinden alınıyor. Böyle bir ortamda sabah 6.017'de bir F-16 kalkıyor, geliyor Erdoğan'ın sarayının dışındaki kavşağa vuruyor. Niye? Nasıl kalktı bu uçak? Yani zaten kontrol altına alınmış orası. Eskişehir'den kalkan uçaklar var, önleme yapıyorlar vesaire. O uçak neden önlenmedi? Mesela vurulduğu söylenen bir takım helikopterler var. Bugüne kadar ne enkazını görebildik ne de vurulma anına dair bir şey biliyoruz. Mesela sizce tuhaf değil mi bu? Yani Yani diyor, çok tuhaf. Bir diyor şey ki de mesela var. Şey de var. Genelkurmay'ın açıkladığı rakamlar da çok ilginç. Ölü sayısıyla ilgili. evet yani ölü sayısı azalıyor. 16 Temmuz'da açıkladığı rakamla daha sonra açıkladığı rakamda daha az insanın öldüğü ortaya Evet çıkıyor yani. yani arada 70'e yakın fark var. Evet. Yani Ve demek ki ölü sayısı azalmış öyle gözüküyor. genelde ters olur. Ağır yaralıydı da Tabii öldü tabii. dersiniz. Sayı artar ama ters yani demek ki. Şimdi burada çok şey var. Yani Akıncılar Üssü'nüyle ilgili bir girizgah yapmış olduk bugün. Evet. Asıl konuşulması gereken bir de Akıncılar Üssü'ndeki siviller meselesi var. Evet. Yani Yani bunu sivillerin bunu ne işi var orada? evet. Bu neyi anlatıyor, neyi ispat ediyor? Ee, Özetle yani Adil Öksüz'ün Harun Batmaz mıydı? Biliş. Kemal Batmaz'ın Kemal Batmaz, Harun Biliş. meşhur. Yani bunları ayrı bir O- program olarak uzun uzun Onu konuşalım. da Çünkü ayrı bir bu konuşmak lazım. evet yani çünkü bu çok speküle edilen bir konu, çok karmaşık bir konu. Bütün ifadelerle bakıp bunu ayrı bir program yapalım. Yani çünkü bu akıncıların en kritik aşamalarından birisi o. Bu Evet, insanlar onu neden diyordum ben de. oradaydı? Evet, Evet, o insanlar neden oradaydı? Ne bir, yaptılar? Pozisyonları neydi? Yani çok fazla soru işareti var. Ama bu bölümü istersen burada bitirelim. Çünkü dediğim evet, gibi her başlık yeni bir başlığı açıyor ve dağılabiliyor gündemler. Ama özetle şöyle söyleyeyim. Yani Akıncılar bahsine baktığınız zaman hani Akıncılar bir darbenin üssü olarak söyleniyor. Akıncılardaki askeri üs. Ya bir darbe böyle yapılmaz. Akıncılar üstünde yaşanan olaylar da tamamen bir garip olaylar manzumesi. Yani üstteki yaşananlar, askerlerin durumu, verilen talimatlar, Abidin Ülal'ın durumu, Hulusi Akar'ın durumu, üste gelip gidenler, Akın Öztürk'ün durumu. Yani en başta söylediğim şeyi yine tekrar göstererek söyleyeyim. Bakın Akit gazetesindeki küpür. Bütün gazetelerde var ama Akit'ten özellikle aldım bunu. Yani havuz medyasının hepsinde var. Çünkü diyor ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbenin planı yoktu. Yani plansız bir darbeden bahsediyoruz. Her şey başarısızlığa göre planlanmış. Bakın bu darbe girişimi o gün öğleden sonra bir cümleyle biterdi. O cümleyi Erdoğan da yapabilirdi. Darbeden haberi vardı çünkü. Bunu açabiliriz. Yani Marmaris bahsinde uzun uzun konuştuk. Erdoğan her şeyden öncesiyle haberdardı çünkü zaten planlacılardan birisiydi. Ama varsayalım planlamadı. Varsayalım olayları sadece öğrendi. Eniştesinden öğrendiğini varsayalım 21.30'da. Hani çok önceden bildiğini nereden biliyoruz? Uçak planlamalarından vesaire biliyoruz. Varsayalım orada öğrendi. Bir cümleyle ekrana çıkıp böyle bir şey aldım. Başkomutanım ben emir veriyorum hiç kimse sokağa çıkmıyor dediği anda bu darbe biterdi. Yapmadı. Aksine insanları sokağa teşvik etti çünkü insanların ölmesi gerekiyordu. Genelkurmay Başkanı. Bir darbeyi önlemenin çok basit yöntemleri vardır. Siz Genelkurmay Başkanısınız. Bir cümleyle bu darbeyi önlerdiniz. Eğer darbeci değilseniz, darbenin yani içerisinde değilseniz. evet, Bir bu cümleyle önlerdiniz. komutanlardan birisinin de söylediği gibi yani işte bir sıkı kimse karargahı terk etmesin emri vererek Evet önlenebilirdi yani. yani Zekai Aksakallı'nın ifadesi bu. Ümit Dündar'ın da ifadesi, başkalarının da ifadesi. Yani orada yapılması gereken çok basitti. Hulusi Akar, ben komutanım böyle bir şeye müsaade etmiyorum. Kimse yerinden çıkmayacak. Uçuş havasını kapatıyorum, hava sahasını kapatıyorum dediği anda. Bakın Hakan Fidan'ın ihbarı varsayalım bu bir kumpas değil. Hani diyor ya bu bir 15 Temmuz kumpastır. Varsayalım kumpas değil bir darbeci plan vardı. Ve bu bilgi alındığı anda hemen o anda müdahale edilip hiç kimse ölmeyebilirdi.
Hiç kimse bu talihsiz olaylar yaşanmayabilir. Yani bak, darbeciliğin savunacak bir tarafı yok. Darbecilerin savunacak bir tarafı yok. Allah belalarını versin. Ben o konuda çok netim. Ama şunu diyorum, bugün karşımızda bir darbe yok. Karşımızda planlanmış, programlanmış, bizzat siyasetçilerin, istihbaratın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın içinde olduğu bir kumpas var. Türkiye'ye kurulmuş bir kumpas var. Benim itirazım buna. Yoksa darbecilerin Allah belasını versin. Hiç savunmam, hiçbir şekilde onların hakkı hukuku da söylemem. Çünkü kusura bakmasınlar, darbe aşağılık, iğrenç bir olaydır. Yani bunu savunacak, izah edilebilecek, tevil edilebilecek hiç tarafı yok. Yani bu muhakkak. O zaman bir dahaki programda Akıncılar üstündeki sivillerle devam ederiz ve Evet. Akıncılardaki isyan nasıl bastırıldığı, tutuklamalar, Yani bazı detaylı o isimleri dediğim gibi konuşuruz. bastıran kişiler de cemaatçi olmak iddiasıyla tutuklandı. Yani biraz hani saatiyle, yeriyle olan Evet. biten hadise çünkü Evet, daha merkezi. evet, açalım. Ama genelde Ankara'da olan bitenleri böylece şey yapmış oluruz. Ankara'daki diğer yerleri de ayrıca belki Özel bir kuvvetleri değinmek, ayrıca konuşmak işlememiz lazım. gerekebilir. Evet, Evet, konuşmak özel kuvvetlere gerekebilir. ayrıca girmek lazım. Adem Bey çok teşekkür ediyorum Ben yine teşekkür ederim. yayına katıldığınız için. Umarım bu sene 15 Temmuz gelmeden e, darbede ne olduğuna dair daha çok fikrimiz olur, daha detaylı bakmış oluruz. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. E, Kolay gelsin. Sağ olun sayın seyirciler. Adem Yavuz Arslan, gazeteci Adem Yavuz Arslan Washington'dan bize Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz davasına dair Ankara'da dikkat çeken bazı konuları konuştuk. Akıncılar üstünü konuştuk. Bir sonraki programda da Akıncılar üstündeki sivillerin varlığı ve mahiyetine dair şeyleri konuşacağız. Bu sorularınız varsa lütfen videoların altına yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, iyi günler.